Merhaba dostlar. Bugün, evrenin en gizemli ve hayranlık uyandıran olgularından biri olan kara deliklerin etrafında dolaşacağız. Kara delikler hakkında pek çok şey duymuş olabilirsiniz, ancak gerçekte ne kadarını bildiğimizi hiç düşündünüz mü? Kara deliklerle ilgili pek çok yanlış anlama ve efsane dolaşıyor. Örneğin, sadece yıldızlar tarafından mı oluşturuluyorlar? Her şeyi mi yutarlar? Hadi birlikte bu yanılsamaları çürütelim ve kara deliklerin gerçek doğasını keşfedelim. Birinci yanlış: kara delikler karanlık ve görünmezdir. Kara deliklerin adından da anlaşılacağı gibi, ışığın kara deliklerden kaçamayacağı düşünülür. Ancak, kara deliklerin etrafında yoğun bir akretisyon diski oluşabilir. Bu diskin içindeki gaz ve toz, kara deliğin etrafındaki maddeyi çekerken sürtünme ve çarpışma sonucu sıcaklık artar ve bu da ışık yayar. Bu sayede, kara deliklerin çevresinde parlak ışık halkaları oluşabilir. Ayrıca, kara deliklerin hızla döndüğü durumlarda, etraflarındaki maddeyi döndürerek manyetik alanlar oluşturabilirler ve bu da parlak radyasyon yayabilir. İkinci yanlış: kara delikler her şeyi yutar. Kara deliklerin çekim gücü çok büyük olduğundan, etraflarındaki maddeleri yutmaları kolaylıkla mümkündür. Ancak, bu süreç anında gerçekleşmez. Madde, kara deliğin olay ufku adı verilen belirli bir sınırı geçene kadar yoğun radyasyona maruz kalabilir ve enerji açığa çıkabilir. Bu nedenle, kara deliklerin etraflarındaki maddeleri yuttukları düşünülmekle birlikte, bu süreç bazen uzun zaman alabilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Üçüncü yanlış: kara deliklerin hepsi aynıdır. Kara deliklerin farklı boyutlarda ve kütlelerde olabileceği gibi, dönme hızları, yükleri ve etraflarındaki maddenin durumu gibi özellikler de değişebilir. Örneğin, dönen kara delikler, kara deliklerin kendileri dönmez, ancak çevrelerindeki maddeyi döndürebilirler, farklı özelliklere sahiptir ve çevrelerindeki maddenin dönme eğilimini etkileyebilir. Dördüncü yanlış: kara delikler sonsuz bir yoğunluk içerir. Kara deliklerin merkezinde yoğunluk sonsuz değildir. Kara delik teorisinin sınırlarını aşan bu kavram, genel görelilik teorisinin yoğunluğun sonsuzluğunu öngörmesinden kaynaklanır. Aslında, kara deliklerin iç yapısı hakkında çok az şey bilinir çünkü olay ufku adı verilen sınırdan ötesine ulaşmak imkansızdır. Bu nedenle, kara deliklerin iç yapısı hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Beşinci yanlış: kara delikler sürekli büyür. Kara deliklerin büyüyüp büyümemesi, çevrelerinden maddeleri emme yeteneklerine ve bulundukları ortama bağlıdır. Örneğin, bir kara deliğin etrafındaki gaz ve toz bulutu, kara deliğin büyümesine neden olabilir. Ancak, bir kara delik çevresindeki madde kaynağını kaybettiğinde, büyüme durabilir ve hatta küçülebilir. Bu nedenle, kara deliklerin sürekli olarak büyüdüğüne dair yaygın bir yanlış anlama vardır. Altıncı yanlış: kara deliklerin tamamı fark edilemezdir. Gelişmiş astronomi teknolojileri sayesinde, kara delikler artık gözlemlenebilir hale gelmiştir. Özellikle A ışınları, radyo dalgaları ve gama ışınları gibi farklı dalga boylarında yapılan gözlemlerle, kara deliklerin varlığı ve özellikleri üzerine daha fazla bilgi elde edilebilir. Örneğin, Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A gibi kara delikler, gözlemlenebilir ve üzerlerinde araştırmalar yapılabilir. Yedinci yanlış: kara delikler evrende rastgele oluşur. Kara deliklerin oluşumu, yıldızların evrim süreci ve galaksilerin yapısıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, büyük kütleli yıldızlar ömrünün sonunda çökebilir ve kara deliklere dönüşebilir. Ayrıca, galaksilerin merkezlerinde süperkütleli kara delikler bulunabilir. Bu nedenle, kara deliklerin rastgele oluştuğu düşünülse de, aslında evrenin dinamikleri ve yapısal özellikleriyle ilişkilidirler. Sekizinci yanlış: kara deliklerin her zaman tekil varlıklar olduğu. Bazı durumlarda, kara delikler birleşebilir ve daha büyük kara delikler oluşturabilirler. Örneğin, iki yıldız çarpıştığında veya iki galaksi birleştiğinde, içlerindeki kara delikler de birleşebilir. Bu süreç, evrende bulunan kara deliklerin çeşitliliğini ve evrimini etkiler. Ayrıca, kara deliklerin birleşmesi, kütleçekimsel dalgaların yayılmasına ve gözlemlenmesine neden olabilir. Dokuzuncu yanlış: kara deliklerin etrafında madde bulunmaz. Kara deliklerin etrafında, çökme sürecine giren maddelerden oluşan bir akretisyon diski bulunabilir.
Bu diskin içindeki gaz ve toz, kara deliğin çevresine doğru çekilir ve yüksek sıcaklıklara ve yoğunluklara ulaşabilir. Bu akretyon diski, kara deliğin çevresinde parlak radyasyon yayabilir ve gözlemlenebilir hale gelmesini sağlar. 10. yanlış: kara delikler yalnızca evrenin derinliklerinde bulunur. Evet, birçok kara delik uzayın derinliklerinde bulunabilir. Ancak, Samanyolu gibi galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara delikler bulunabilir ve yakın galaksilerdeki yıldız kümeleri veya küçük galaksilerde de kara delikler olabilir. Bu nedenle, kara delikler sadece evrenin derinliklerinde değil, yakın galaksilerimizin içinde de bulunabilirler. 11. yanlış: kara deliklerin etrafında sürekli olarak etkileşimde olan madde bulunur. Genellikle, kara deliklerin etrafında bir akretyon diski bulunur ve bu diskin içindeki gaz ve toz, kara deliğe doğru çekilir. Ancak, bu süreç sürekli olarak devam etmez. Bir kara deliğin çevresindeki maddenin miktarı ve yoğunluğu değişebilir ve zamanla akretyon diski yok olabilir veya azalabilir. Bu nedenle, kara deliklerin etrafında sürekli olarak etkileşimde olan madde bulunması gerekmez. 12. yanlış: kara delikler sonsuz bir varlık olarak kalır. Evrenin uzun vadeli evrimi göz önüne alındığında, kara deliklerin de zamanla yok olabileceği teorik olarak öne sürülmüştür. Stephen Hawking radyasyonu gibi fenomenler, kara deliklerin zamanla kütle kaybedebileceğini ve sonunda yok olabileceğini öne sürmektedir. Bu nedenle, kara deliklerin sonsuz bir varlık olarak kalacağı varsayımı doğru değildir, ancak bu süreçlerin gerçekleşmesi milyonlarca veya milyarlarca yıl alabilir. 13. yanlış: kara deliklerin her zaman şekilsizdir. Bazıları kara delikleri sadece küresel şekilde hayal eder, ancak gerçekte bu böyle değildir. Dönen bir kara delik, etrafında dönen akretyon diski gibi, çevresindeki maddenin etkisiyle şekil alabilir. Bu durumda, kara delikler, yuvarlak bir şekilden ziyade, yayılan gaz ve tozla şekillendirilmiş bir silindir gibi görünebilir. 14. yanlış: kara deliklerin sadece evrendeki büyük nesneler tarafından oluşur. Evet, birçok kara delik büyük kütleli yıldızların çökmesi sonucunda oluşur. Ancak, küçük kütleli nesnelerin de, örneğin gezegenlerin veya gaz bulutlarının çökmesi sonucunda kara delikler oluşabilir. Bu tür küçük kütleli kara delikler mikro kara delikler olarak adlandırılır ve evrendeki kara deliklerin çeşitliliğini gösterir. 15. yanlışımız: kara delikler yalnızca evrenin genç bölgelerinde bulunur. Kara delikler, evrenin her yerinde bulunabilir. Birçok kara delik, genç yıldızların bulunduğu yerlerde oluşur, ancak yaşlı yıldızların evrimi, galaksilerin birleşmesi ve diğer evrensel süreçlerde kara delik oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, kara delikler sadece evrenin genç bölgelerinde değil, aynı zamanda yaşlı ve olgunlaşmış bölgelerinde de bulunabilirler. Kara deliklerin gizem dolu dünyasında birlikte yolculuk yaptık ve pek çok yanlış anlamayı aydınlattık. Artık kara deliklerin sadece karanlık ve görünmez olmadığını, çevrelerindeki maddeyle etkileşimde bulunarak şaşırtıcı fenomenlere yol açtığını biliyoruz. Bilim, evrenin bu derin köşelerini anlamamızı sağlıyor ve kara delikler gibi ilginç olguları keşfederken bize yeni ufuklar açıyor. Umarım bu video, sizlere kara deliklerin sırlarını keşfetme yolculuğunda keyifli bir rehberlik sağlamıştır. Daha fazla ilginç konu ve bilgi için kanalımızı takip etmeye devam edin.